Ateş yakutunun izini sürmek. Kış güneşi, İstanbul'un üzerinde solgun bir ışık halinde asılı duruyordu. Beyoğlu'nun dar sokaklarında yürüyen detektif Sarah Morrison, ceketinin yakasını kaldırarak soğuk rüzgardan korunmaya çalışıyordu. Yanındaki genç tercüman Emre, hızlı adımlarla ona yetişmeye çalışırken nefes nefeseydi. Detektif Morrison, "Burası çok tehlikeli bir semt olabilir geceleri," dedi Emre, endişeli bir sesle. Ateş yakutunu arayan son kişi de ortadan kayboldu. Sarah durdu ve etrafına baktı. Duvarlar yüzyıllardır burada olan binaların tarihi ağırlığını taşıyordu. Her köşede bir hikaye, her taşta bir sır vardı. "Bay Emre, ben 20 yıldır polis dedektifiyim. Dünyayı 3 kez dolaştım ve her seferinde bir sır çözdüm. Bu ateş yakutu da diğerlerinden farklı olmayacak," dedi kararlı bir tonla. Ateş yakutu, efsanelerde anlatılan, 300 yıl önce Osmanlı sarayından çalınan ve sahibine sonsuz güç vereceğine inanılan gizemli bir mücevher. Kimisi onun sadece bir masal olduğunu söylüyordu, kimisi ise gerçek olduğuna ve hala bir yerlerde saklandığına inanıyordu. Profesör David Chen, Sarah'ın eski hocası ve yakın arkadaşı, bu yakutu ararken 3 hafta önce İstanbul'da kaybolmuştu. Son mesajı Sarah'a gelmişti: "Yakutu buldum. Ama beni takip ediyorlar. Eğer bir şey olursa, Grand Bazar'daki halıcı Ahmet Bey'i bul." Sarah cebinden küçük bir not defteri çıkardı. Üzerinde Profesör Chen'in el yazısıyla yazılmış birkaç şifreli not vardı. En üstte kalın harflerle yazılmış bir kelime dikkat çekiyordu: Phoenix. "Emre, Phoenix kelimesi Türkçe'de ne anlama geliyor?" diye sordu Sarah. "Anka kuşu demektir. Mitolojide küllerinden yeniden doğan kuş. Türk kültüründe de çok önemli bir semboldür," diye açıkladı Emre. İkili dar bir sokağa girdi. Sokağın sonunda eski bir han binası vardı. Duvarlardaki Osmanlıca yazılar zamanın izlerini taşıyordu. Binanın girişinde yaşlı bir adam oturmuş, tesbih çekiyordu. "Affedersiniz, Ahmet Bey'i arıyoruz," dedi Emre, adama yaklaşarak. Yaşlı adam yavaşça başını kaldırdı. Gözleri keskin ve tedbirliydi. Sarah'ı süzdü, sonra Emre'ye döndü. "Ahmet Bey'i çok kişi arıyor bugünlerde. Ama o kimseyle konuşmuyor," dedi yaşlı adam. Sarah öne çıktı ve cebinden Profesör Chen'in fotoğrafını çıkardı. "Bu adam kayıp. Adı David Chen. Onu görmediniz mi?" Yaşlı adam fotoğrafa uzun uzun baktı. Yüzünde hafif bir tanıma ifadesi belirdi, ama hemen toparladı kendini. "Tanımıyorum," dedi kısaca. Sarah, adamın yalan söylediğini anlayacak kadar tecrübeliydi. "Lütfen, bu adam benim arkadaşım. Eğer bildiğiniz bir şey varsa..." "Dedektif Morrison," diye bağırdı Emre birden. Dikkat! Sarah dönmek için vakit bulamadı. Arkasından gelen bir darbe kafasına indi ve her şey karardı. Sarah gözlerini açtığında kendini karanlık bir odada buldu. Başı zonkluyordu. Ellerini hareket ettirmeye çalıştı ama bağlı olduğunu fark etti. Gözleri karanlığa alışmaya başladıkça, bir sandalyeye bağlı olduğunu ve etrafında tarihi eşyalarla dolu bir bodrum katında bulunduğunu anladı. "Sonunda uyandınız, Detektif Morrison." Ses, odanın karanlık köşesinden geliyordu. Birisi bir kibrit çakıp eski bir gaz lambasını yaktı. Işığın aydınlattığı yüz, orta yaşlı, sakallı bir erkekti. Giyimi düzgün, tavrı kibardı ama gözlerinde tehlikeli bir parıltı vardı. "Kim olduğunuzu biliyorum," dedi adam, Sarah'a yaklaşarak. "FBI'dan emekli bir dedektif. Profesör Chen'in eski öğrencisi. Ve şimdi ateş yakutunu arıyorsunuz. Beni neden kaçırdınız?" diye sordu Sarah, sesindeki öfkeyi saklamaya çalışarak. "Kaçırmak çok sert bir kelime. Diyelim ki sizi koruma altına aldık. İstanbul tehlikeli bir şehir olabilir, özellikle yanlış soruları soran yabancılar için." Adam bir sandalye çekip Sarah'ın karşısına oturdu. "Benim adım Kemal Arslan. Ben bir koleksiyonucuyum. Tarihi eserler, nadide mücevherler. Ve evet, ateş yakutu da benim ilgi alanıma giriyor." "Profesör Chen'e ne yaptınız?" Kemal hafifçe gülümsedi. "Ben Profesör Chen'e hiçbir şey yapmadım. Ama o, çok derin sularda yüzmeye karar verdi. Ateş yakutu sadece bir mücevher değil, detektif. O bir güç kaynağı. Onu elde eden kişi, bu şehrin yeraltı dünyasını kontrol edebilir." "Saçmalık. Bu sadece bir efsane. Öyle mi düşünüyorsunuz?" Kemal ayağa kalktı ve duvardaki bir dolaba gitti. Oradan eski bir kumaş parçasına sarılı bir şey çıkardı.
Kumaşı açtığında, Sarah'ın nefesi kesildi. Karşısında, yaklaşık yumruk büyüklüğünde, koyu kırmızı bir taş vardı. Ama bu sıradan bir taş değildi. İçinde sanki ateş yanıyor gibiydi. Işığı her yönden yansıtıyor, odayı kızıl bir parlaklıkla aydınlatıyordu. Bu gerçek mi, diye fısıldadı Sarah. Ah, hayır, bu sadece bir kopya. İyi bir kopya ama yine de kopya. Gerçek ateş yakutunun nerede olduğunu bilmiyorum. Ama Profesör Chen biliyordu. Sorun şu ki, o kaybolmadan önce sırrı sizinle paylaşmış olabilir. Sarah kafasını salladı. Bana hiçbir şey söylemedi. Sadece Ahmet Bey'i bulmamı istedi. Kemal'in gözleri parladı. Ahmet Bey, tabii ya, o yaşlı tilki. O, Yakut'un son koruyucularından biri. Osmanlı döneminden beri aileleri bu sırrı koruyor. Kemal, Sarah'ın bağlarını çözmeye başladı. Sizi serbest bırakıyorum, detektif. Ama unutmayın, bu oyunda sadece biz yokuz. Yakut'u arayan başkaları da var. Ve onlar benim kadar centilmen değiller. Sarah ayağa kalktı, bileklerini ovuşturarak. Neden bana yardım ediyorsunuz? Çünkü ben de Yakut'u istiyorum. Ve siz onu bulmamda bana yardımcı olacaksınız. İster bilin, ister bilmeyin. Sarah, Kemal'in adamları tarafından başladığı yere, o dar sokağa bırakıldı. Güneş çoktan batmış, İstanbul geceye bürünmüştü. Telefonunu kontrol etti 23 arama, hepsi Emre'den. Hemen geri aradı. Detektif Morrison, Tanrı'ya şükür, sizi kaybettim, polisi aradım ama. Emre, sakin ol, ben iyiyim, neredesin? Otelde bekliyorum, sizi aramak için her yeri aradım. Orada kal, yarın sabah erken Ahmet Bey'i bulmalıyız. Bu sefer daha dikkatli olacağız. Ertesi sabah, Sarah ve Emre Grand Bazar'ın labirent gibi koridorlarında yürüyorlardı. Binlerce dükkan, milyonlarca renk, kokular ve sesler. Turistler pazarlık yapıyor, satıcılar ürünlerini övüyordu. Ahmet Bey'in dükkanı bazarın en eski bölümünde, dedi Emre, bir haritaya bakarak. İç bedesten denen yerde. İç bedestene girdiklerinde, atmosfer değişti. Buradaki dükkanlar daha eskiydi, satılan eşyalar daha değerliydi. Antika halılar, eski mücevherler, tarihi eserler. Her dükkan bir müze gibiydi. Ahmet Bey'in dükkanını buldular. Küçük ama zarif bir mekandı. Duvarlarda nadide halılar asılıydı, vitrinlerde eski mücevherler sergileniyordu. Ahmet Bey, tezgahının arkasında oturmuş, bir büyüteçle eski bir halıyı inceliyordu. Ahmet Bey, dedi Emre nazikçe. Yaşlı adam başını kaldırdı. Gözlüğünü düzeltti ve Sarah'a baktı. Yüzünde anlayışlı bir ifade vardı. Ah, dün kaçırılan Amerikalı dedektif. Haberleri duydum. Kemal Arslan'ın işi diye düşünmüştüm. Sarah şaşırdı. Beni tanıyor musunuz? Profesör Chen benimle sizden bahsetmişti. Dedi ki sizin geleceğinizi, ona bir şey olursa. Oturun lütfen. İkili, Ahmet Bey'in gösterdiği eski divanların üzerine oturdular. Ahmet Bey onlara çay ikram etti. Sarah çayını yudumlarken sordu. Profesör Chen size ne anlattı? Ahmet Bey derin bir nefes aldı. Uzun bir hikaye. Ama size kısaca anlatayım. Ateş Yakutu gerçek. 300 yıl önce, Osmanlı Sultanı 3. Ahmet döneminde, bir Hint prensi bu yakutu sultana hediye etti. Söylentiye göre, bu yakut bir göktaşından yapılmıştı ve içinde büyük bir güç barındırıyordu. Ne tür bir güç? Efsanelere göre, yakut sahibine öngörü yeteneği verirdi. Geleceği görebilme, tehlikeleri önceden hissedebilme. Sultan bu gücü kullanarak imparatorluğunu yönetti. Ama bir gün, yakut saraydan çalındı. Kim çaldı? Bir saray muhafızı. Adı Yusuf. O, gizli bir tarikatın üyesiydi. Phoenix tarikatı. Bu tarikat, yakutun gücünün kötüye kullanılmaması gerektiğine inanıyordu. Yusuf, yakutu çalıp sakladı. Ve ardından, koruyucular kuruldu. Koruyucular mı? Evet, nesiller boyu, seçilmiş aileler yakutun yerini korudu. Benim ailem de bu koruyuculardan biri. Ama şimdi, çok şey değişti. Yakut'u arayan insanlar çoğaldı. Kemal Arslan gibi koleksiyonerler, yeraltı dünyası liderleri, hatta yabancı istihbarat örgütleri. Sarah öne eğildi. Profesör Chen Yakut'u buldu mu? Ahmet Bey başını salladı. Buldu. Ben ona bazı ipuçları verdim. Ama sonra ortadan kayboldu. Korkarım ki onu kaçıranlar, Yakut'un yerini öğrenmek için işkence yapmış olabilirler. Peki Yakut nerede? Ahmet Bey ayağa kalktı ve dükkanın arka tarafına gitti.
Duvardaki bir halıyı kenara çekti ve arkasında gizli bir kasa ortaya çıktı. Kasayı açtı ve içinden eski bir deri cilt çıkardı. Bu, Phoenix tarikatının kayıtları. İçinde Yakut'un yerini gösteren bir harita var. Ama harita şifrelenmiş. Sadece 4 anahtar kelimenin birleşimiyle çözülebilir. Defteri açtı. Sayfalar eski Osmanlıca yazılarla doluydu. Ortada, detaylı bir harita vardı. Ama haritadaki isimler ve yerler anlaşılmaz sembollerle yazılmıştı. Profesör Chen bu anahtar kelimeleri mi arıyordu? Evet, ve üçünü buldu. Dördüncüsünü aramaya giderken kayboldu. Anahtar kelimeler neler? Ahmet Bey sayfaları çevirdi. Birincisi, Anka. İkincisi, Zümrüt. Üçüncüsü, Ayasofya. Peki dördüncüsü? Bilinmiyor. Ama Profesör Chen, son gittiği yerin Beylerbeyi Sarayı olduğunu söylemişti. Sarah ve Emre bakıştılar. Beylerbeyi Sarayı, dedi Emre. Orada ne arıyordu? Bilmiyorum. Ama belki orada bir ipucu bulabilirsiniz. Tam o sırada, dükkanın kapısı şiddetle açıldı. İçeri iri yarı 3 adam girdi. Hepsi siyah takım elbise giymişti ve tehlikeli görünüyorlardı. Ahmet Bey, dedi adamlardan biri soğuk bir sesle. Sizinle konuşmamız gerekiyor. Ahmet Bey telaşla defteri kapattı ve Sarah'a verdi. Alın bunu ve kaçın. Arka çıkıştan. Sarah tereddüt etti. Ama siz, gidin. Profesör Chen'i bulun. Hızlı. Emre, Sarah'ın kolundan çekti. Gidelim. Başka şansımız yok. İkili arka kapıdan çıkarken, arkalarından bağırışlar ve kavga sesleri geliyordu. Sarah yüreği burkularak koştu. Ahmet Bey, onları korumak için kendini tehlikeye atmıştı. Beylerbeyi Sarayı, Boğaz'ın Asya yakasında, görkemli bir yapıydı. Beyaz mermer cephesi, gün ışığında parlıyordu. Sarah ve Emre, turistler arasına karışarak saraya girdiler. Bu saray ne zaman yapıldı, diye sordu Sarah fısıldayarak. 19. yüzyılda, Sultan Abdülaziz tarafından, yaz sarayı olarak kullanılırdı, diye açıkladı Emre. Sarayın içi muhteşemdi. Kristal avizeler, el dokuması halılar, altın yaldızlı süslemeler. Her oda, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtıyordu. Sarah, Ahmet Bey'in verdiği deftere göz attı. Haritada, Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesinde bir nokta işaretlenmişti. Yanında bir not vardı. Mavi oda, balkon altı, 3. mermer taş. Mavi oda nerede, diye sordu Emre bir rehbere. 2. katta, sultanın özel dairelerinde. Ama orası kapalı, ziyaret edilemiyor. Sarah ve Emre bakıştılar. Kapalı bölgeye girmeleri gerekiyordu. Fırsat, rehberin grup turistlerle ilgilendiği bir anda geldi. Sarah ve Emre sessizce kordonun altından geçip kapalı koridora girdiler. Kalpleri hızla çarpıyordu. 2. kata çıkan merdivenleri buldular. Yukarıda, görkemli bir koridor uzanıyordu. Duvarlarda eski sultanların portreleri asılıydı. Odaların kapıları kapalıydı ama isimler yazıyordu. Altın oda, gümüş oda ve sonunda mavi oda. Kapıyı açtılar. İçerisi gerçekten de maviydi. Duvarlar mavi çini ile kaplıydı, perdeler lacivertti. Odanın bir tarafında büyük bir balkon vardı. Balkona çıktılar. Boğaz manzarası nefes kesiciydi. Aşağıda, sarayın bahçesi uzanıyordu. Balkon altı, 3. mermer taş, dedi Sarah, defterdeki notları hatırlayarak. Emre, balkonun korkuluklarının altına baktı. Orada, mermer taşlardan oluşan bir süsleme vardı. Taşları saymaya başladı. 1, 2, 3. Burada, 3. mermer taş, diğerlerinden biraz farklıydı. Hafif çıkıntılıydı. Sarah dikkatlice bastırdı. Tık diye bir ses duyuldu ve taş içeri kaydı. Balkonun tabanında, küçük bir gizli bölme açıldı. İçinde, küçük bir kutu vardı. Sarah kutuyu dikkatle çıkardı. Ağırdı ve üzerinde Osmanlıca yazılar vardı. Kutuyu açtığında, içinde eski bir kağıt parçası buldu. Kağıtta, el yazısıyla bir kelime yazıyordu, Büyükada. 4. anahtar kelime, dedi Emre heyecanla. Ama tam o sırada, arkalarından bir ses duyuldu. Çok etkileyici, Detektif Morrison. Döndüler ve Kemal Arslan'ı gördüler. Arkasında 2 koruma vardı ve hepsi onlara bakıyordu. Nasıl, diye başladı Sarah. Sizi takip ettirmek mi? Çok basit. Siz Ahmet Bey'in dükkanından çıkar çıkmaz adamlarım sizi izlemeye başladı. Kemal gülümsedi. Şimdi, o kağıdı bana verir misiniz? Sarah kağıdı sıkıca tuttu. Hayır. Kemal'in gülümsemesi kayboldu. Yapma hatası yapmayın, detektif.
Siz değerli bir desteksiniz ama vazgeçilmez değilsiniz. Siz Profesör Chen'i kaçırdınız, değil mi, diye sordu Sarah. Ben mi? Hayır. Ama onun nerede olduğunu biliyorum. Kemal yaklaştı. Ve eğer onu canlı görmek istiyorsanız, benimle işbirliği yapmalısınız. Sarah tereddüt etti. Emre'ye baktı. Genç adam korkmuş ama kararlı görünüyordu. Profesör Chen nerede, diye sordu Sarah. Büyükada'da. Nerede olacağını tahmin edin. Ateş Yakutu'nun gizlendiği yerde. Peki o zaman neden benim yardımıma ihtiyacınız var? Çünkü Yakut'u korumak için bir mekanizma var. Sadece Phoenix tarikatının üyeleri onu açabilir. Ve Ahmet Bey'in verdiği o defter, açılış ritüelini içeriyor. Sarah yavaşça defteri çıkardı. Bu mu? Evet. Şimdi, seçiminizi yapın. Ya benimle gelirsiniz ve Profesör Chen'i kurtarırsınız, ya da ben kağıdı zorla alırım ve siz burada kalırsınız. Sarah düşündü. Seçeneği yoktu. Pekala. Ama Profesör Chen'e bir şey olursa, endişelenmeyin. Ben bir adam öldüren değilim. Sadece bir koleksiyoncu. Büyükada, İstanbul'un Prens Adalarının en büyüğüydü. Araba girişi yasak olduğu için, phaeton ya da bisikletle dolaşılırdı. Adanın çam ağaçları arasındaki yolları, tarihi köşkleri, sakin plajları onu İstanbul'un bir cenneti haline getiriyordu. Kemal'in özel teknesiyle adaya vardıklarında akşam olmuştu. Güneş Marmara Denizi'nin üzerine batıyordu, gökyüzü turuncu ve pembe tonlarla boyanmıştı. Yakut nerede, diye sordu Sarah. Eski bir manastırda. Ayayorgi Manastırı. Adanın en yüksek tepesinde, dedi Kemal. Ayayorgi. Emre şaşırmıştı. Ama orası turistik bir yer. Hep kalabalık olur. Gece olmaz. Ve manastırın herkesin bilmediği bir gizli odası var. Tepeye çıkmak uzun ve yorucu bir yürüyüştü. Çam ağaçları arasındaki patika, loş ay ışığında esrarengiz görünüyordu. Sarah, her adımda Profesör Chen'i düşünüyordu. Hocası hayatta mıydı? İyi durumda mıydı? Sonunda manastıra vardılar. Taş duvarlar, eski çan kulesi, avludaki haç. Kemal, manastırın yan tarafındaki küçük bir kapıya doğru yürüdü. Bu kapı normalde kilitlidir. Ama ben anahtarı aldım, dedi ve cebinden eski bir demir anahtar çıkardı. İçeri girdiler. Dar bir koridor onları küçük bir şapele götürdü. Şapelin duvarları eski fresklarla kaplıydı. İsa, Meryem, Azizler. Hepsi yüzyıllardır burada duruyordu. Kemal, sunağın arkasına gitti. Oradaki büyük bir taşı itti ve arkasında gizli bir geçit ortaya çıktı. İşte burada, Phoenix tarikatının gizli odası. Geçitten aşağı indiler. Merdivenleri taştan yapılmış, nemli ve kaygan. Sarah duvarlara tutunarak dikkatle yürüdü. Aşağıda, küçük bir oda vardı. Odanın ortasında, taş bir kaide duruyordu. Kaidenin üzerinde, karmaşık sembollerle süslenmiş bir kutu vardı. Ve kutunun yanında, bir sandalyeye bağlı, bitkin görünüşlü bir adam. Profesör Chen, diye bağırdı Sarah ve ona koştu. Profesör Chen başını kaldırdı. Yüzü solgun, gözlerinin altı morarmıştı. Ama canlıydı. Sarah, buraya gelmemeliydin, diye fısıldadı. Sarah onun bağlarını çözmeye başladı. Sizi bulmaya geldim. İyi misiniz? Size ne yaptılar? Ben iyiyim. Ama Sarah, Yakut'u almamalısın. O lanetli. Her sahibini yıkıma sürüklemiş. Kemal araya girdi. Ne romantik bir sahne. Ama şimdi iş zamanı. Detektif Morrison, defteri çıkarın lütfen. Sarah defteri çıkardı. İçindeki haritaya ve açılış ritüeline baktı. 4 anahtar kelime bir düzen içinde söylenmeli, sonra kaidenin üzerindeki sembollere belirli bir sırayla dokunulmalıydı. Yapın, dedi Kemal sertçe. Sarah derin bir nefes aldı. Profesör Chen'e baktı. Hocası başını iki yana salladı. Ama başka seçeneği yoktu. Anka, dedi Sarah. Odada hafif bir titreşim hissedildi. Zümrüt, kaidedeki sembollerden biri parlamaya başladı. Ayasofya, rüzgar gibi bir ses duyuldu, sanki eski ruhlar fısıldıyordu. Büyükada, son kelimeyi söylediğinde, kutu kendiliğinden açıldı. İçinde, kırmızı kadifenin üzerinde, ateş yakutu duruyordu. Sarah nefesini tuttu. Yakut, dün Kemal'in gösterdiği kopyadan çok daha etkileyiciydi. İçinde gerçekten ateş gibi bir ışık vardı, kendi ışığını yayıyor gibiydi. Odayı kızıl bir parlaklıkla aydınlattı. Kemal öne atıldı ve Yakut'u aldı. Gözleri açgözlülükle parlıyordu. Sonunda benim. Ama tam o sırada, odaya silahlı adamlar doluştu.
Siyah kıyafetler, maskeler. Sarah'ın tanımadığı ama tehlikeli oldukları apaçık olan insanlar. Kemal Bey, Yakut'u bırakın, dedi adamların lideri. Sesi tanıdıktı. Maskesini çıkardığında, Sarah şok oldu. Ahmet Bey'di. Ama siz, dükkandaki o adamlar. Sarah kekeledi. Benim adamlarımdı, dedi Ahmet Bey sakin bir şekilde. Size Yakut'un koruyucusu olduğumu söylemiştim. Ve korumak istiyorsak, bazen oyun oynamak gerekir. Kemal geriye çekildi, Yakut'u sıkıca tutuyordu. Ahmet, sen beni kandırdın. Hayır Kemal, sen kendini kandırdın. Yakut'un gücüne sahip olabileceğini sandın. Ama Yakut seçer. Sahibini seçer. Ahmet Bey Sarah'a döndü. Detektif Morrison, Yakut'u Kemal'den alın lütfen. Sarah tereddütle öne çıktı. Kemal, çaresizce etrafına bakıyordu. Kaçacak yeri yoktu. Tamam, dedi Kemal sonunda ve Yakut'u Sarah'a uzattı. Al, ama bil ki, o seni de yok edecek. Sarah Yakut'u eline aldı. İlginçti, Yakut sıcaktı. Ve eline aldığı anda, kafasında görüntüler belirmeye başladı. Eski zamanlar, savaşlar, imparatorluklar, sultanlar. Sanki Yakut'un hafızasını görüyordu. Sarah, Profesör Chen bağırdı. Onu bırak, hemen. Ama Sarah bırakamıyordu. Görüntüler o kadar yoğundu ki, gerçeklikle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşıyordu. Geleceği görüyordu. Kendisini, bir taht üzerinde, güçlü ve korkunç. Ama sonra, Yakut kırılıyor, her şey yıkılıyordu. Hayır, diye bağırdı Sarah ve Yakut'u yere fırlattı. Yakut taş zemine çarptı ama kırılmadı. Sadece parıldamayı kesti, sönük kırmızı bir taş haline geldi. Ahmet Bey Yakut'u yerden aldı. Doğru karar, Detektif Morrison. Yakut'un gücü, onu isteyenleri yıkar. Sadece onu reddeden, gerçekten özgür olabilir. Ertesi gün, Sarah ve Profesör Chen, Bosforus'a bakan bir kafede oturuyorlardı. Profesör Chen'in yarası sarılmış, koluna bir sargı bağlanmıştı ama iyileşiyordu. Özür dilerim Sarah, dedi Profesör Chen. Seni bu tehlikeli işe sürüklediğim için. Siz benim hocamsınız ve arkadaşımsınız. Sizin için her şeyi yapardım, dedi Sarah. Ateş Yakut'unun gücü gerçekten etkileyiciydi. Ama Ahmet Bey haklıydı. O güç, insanı yozlaştırıyor. Peki şimdi Yakut ne olacak? Ahmet Bey onu yeniden sakladı. Söylediğine göre, Phoenix tarikatı onu başka bir yere götürecek. Bir daha kimse bulamayacak. Sarah pencereden dışarı baktı. İstanbul, güneşin altında parlıyordu. Minareler, köprüler, vapurlar. Bu şehir, binlerce sırrı görmüş ve hepsini içinde saklamıştı. Bir şey öğrendim bu macerada, dedi Sarah. Bazen, bazı sırların kalması gerekir. Herkesi bilmemeli. Profesör Chen gülümsedi. Çok doğru. Sen her zaman en iyi öğrencimdin, Sarah. İkili kahvelerini yudumladılar, sessizce. Macera bitmişti, ama hafızalarında sonsuza kadar yaşayacaktı. Kemal Arslan, ofisinde oturmuş, duvardaki koleksiyonuna bakıyordu. Yakut'u kaybetmişti ama hayattaydı. Ve nihayetinde, bu en önemlisiydi. Masasının üzerinde, küçük bir kutu vardı. İçinde, Ateş Yakut'unun kopyası. O kadar iyi bir kopyaydı ki, neredeyse gerçeğinden ayırt edilemezdi. Gülümsedi. Kim bilir, belki bir gün yine şansını deneyecekti. Ahmet Bey, Grand Bazar'daki dükkanında, yeni bir halıyı inceliyordu. Phoenix tarikatının diğer üyeleri, Yakut'u yeni yerine götürmüştü. Artık güvendeydi. Kapı açıldı ve genç bir kadın girdi. Ahmet amca, dedi. Görev tamamlandı. Güzel, Ayşe. Yakut artık güvende. Bir sonraki kuşakta onu koruyacak. Ama ya yine birisi bulmaya çalışırsa? Ahmet Bey gülümsedi. Denesinler. Bazı hazineler, bulunamayacak kadar iyi saklanmıştır. Sarah Morrison, 3 hafta sonra Amerika'ya döndü. İstanbul macerası, hayatının en tuhaf ve en tehlikeli deneyimiydi. Ama aynı zamanda, ona çok şey öğretmişti. Bazı hazineler, maddi değerleri için değil, sembolik anlamları için değerlidir. Ateş Yakut'u, sadece bir taş değildi. O, insan doğasının aynasıydı. Açgözlülük, güç hırsı ve özgürlük arasındaki savaş. Sarah, bir daha Yakut'u göremeyeceğini biliyordu. Ama kafasındaki o görüntüler, o eski zamanların hisleri, her zaman onunla kalacaktı. Ofisine girdiğinde, masasında yeni bir dosya bekliyordu. Kayıp İnci Hint Okyanusu. Sarah gülümsedi. Yeni bir macera başlıyordu. Sarah, masasındaki dosyayı açtı.
İçinden eski fotoğraflar, haritalar ve belgeler döküldü. Kayıp İnci dosyası, görünüşe göre İstanbul macerasından daha karmaşıktı. Ama bir şey dikkatini çekti. Belgelerin arasında, tanıdık bir sembol vardı. Phoenix, anka kuşu. Bu tesadüf olamaz, diye mırıldandı Sarah. Telefonunu çıkardı ve Profesör Chen'i aradı. Çalar sesi 3 kez duyuldu, sonra hocası cevap verdi. Sarah, nasılsın? Profesör, size bir şey göstermem lazım. Yeni bir dosya aldım ve içinde Phoenix sembolü var. Telefonda sessizlik oldu. Sonra Profesör Chen derin bir nefes aldı. Sarah, ben sana İstanbul'da her şeyi anlatmadım. Phoenix tarikatı sadece ateş yakutunu korumakla kalmıyor. Dünyanın dört bir yanına dağılmış başka hazineler de var. Ne tür hazineler? Kayıp İnci bunlardan biri. Efsaneye göre, 4 büyük hazine var. Ateş yakutu ateşi temsil ediyor. Kayıp İnci suyu temsil ediyor. Bir de rüzgar kristali ve toprak taşı var. Sarah masaya oturdu. Bunların hepsi gerçek mi? Ateş yakutunu gördükten sonra, sen ne düşünüyorsun? Sarah dosyadaki fotoğraflara baktı. Kayıp İnci, Hint okyanusunda battığı söylenen bir Portekiz geminin de olduğu düşünülüyordu. Geminin adı, Santa Maria da Esperança. Profesör, bu gemi 1645 yılında battı. 380 yıldan fazla zaman geçmiş. İnci'yi bulmak imkansız. Sarah, sen ateş yakutunu buldun. İmkansız senin için sadece bir kelime artık. 2 hafta sonra, Sarah kendini Maldivler'de buldu. Turkuaz sular, beyaz kumlar, palmiye ağaçları. Cennet gibi bir yer. Ama Sarah tatil için gelmemişti. Yanında yeni bir ekip vardı. Doktor Marcus Webb, deniz arkeologu. 20 yıldır batık gemileri araştırıyordu. Linda Zhao, teknik dalgıç ve sualtı uzmanı. Ve James O'Connor, tarihçi ve eski bir donanma subayı. Santa Maria'da Esperanza'nın son görüldüğü yer şurası, dedi James, bir haritanın üzerine eğilerek. Addu atolun güneyinde. Ama o dönemdeki navigasyon sistemleri çok hassas değildi. Gemi kilometrelerce uzakta da olabilir. Sonar taraması kullanacağız, dedi Linda. Deniz tabanında anormal yapılar arıyoruz. Tahta parçaları genelde tamamen çürür ama metal objeler kalır. Toplar, çapalar, çiviler. Doktor Webb endişeli görünüyordu. Sarah, bu işin tehlikeli taraflarını biliyor musun? Sadece derin dalışın riskleri değil. Eğer gerçekten Phoenix tarikatıyla bağlantılı bir hazine arıyorsak, başkaları da arıyor demektir. Sarah başını salladı. Biliyorum, İstanbul'da ne yaşadığımı unutmadım. Ama kayıp İnci'yi bulmak zorundayız. Kötü insanların eline geçmeden önce. 4 gün süren yoğun taramadan sonra, sonunda bir şey buldular. Deniz tabanında, yaklaşık 50 metre derinlikte, büyük bir yapı. Sonar görüntüleri, bunun bir gemi enkazı olduğunu gösteriyordu. Bu o olabilir, dedi Doktor Webb heyecanla. Şekil ve boyut uyuyor. İlk dalış ekibi Linda ve Sarah'dı. İkisi de deneyimli dalgıçlardı ama Sarah'ın kalbi hızla çarpıyordu. 50 metre, tehlikeli bir derinlikti. Dekompresyon hastalığı riski vardı. Suya daldılar. İlk başta, etrafları parlak mavi ışıkla doluydu. Renkli balıklar etraflarında dans ediyordu. Ama aşağı indikçe, ışık azaldı. Mavinin daha koyu tonları, sonra yeşilimsi bir gri. 50 metreye ulaştıklarında, fenerlerini açtılar. Ve orada, kumların altından çıkan ahşap kalıntılarını gördüler. Gemi enkazı. Sarah kalbi hızla atarak enkazın etrafında yüzdü. Yüzyıllar geçmesine rağmen, geminin ana yapısı hala görülebiliyordu. Linda, küçük bir kamera çıkarıp fotoğraflar çekmeye başladı. Sarah, geminin kıç tarafına doğru yüzdü. Orada, yarı toprağa gömülmüş bir obje gördü. Metal bir sandık. Üzerinde, aşınmış ama hala görülebilen bir sembol vardı. Phoenix. Sarah Linda'ya işaret etti. İkisi dikkatle sandığı çıkarmaya başladılar. Ağırdı ama kaldırılabilirdi. Yavaşça yüzeye çıkarttılar. Teknede, ekip heyecanla sandığın etrafında toplandı. Doktor Webb, dikkatle kilidini açmaya çalıştı. Eski mekanizma direniyordu ama sonunda tık diye açıldı. İçinde, su geçirmez bir kumaşa sarılı bir şey vardı. Doktor Webb dikkatle kumaşı açtı ve herkes nefesini tuttu. Orada, Sarah'ın hayatında gördüğü en güzel mücevher vardı. Yaklaşık golf topu büyüklüğünde, mükemmel yuvarlak bir inci. Ama sıradan bir inci değildi. İçinde, sanki bir ışık parlıyordu.
Mavi yeşil tonlarda, okyanus dalgaları gibi kıvrılan bir parlaklık. Kayıp inci, diye fısıldadı James. Efsane gerçekmiş. Sarah elini uzattı ve inciye dokundu. Ateş yakutu gibi, bu da sıcaktı. Ama farklı bir enerji vardı. Yakut ateş gibi yoğun ve tehditkardı. İnci ise su gibi akışkan ve sakinleştiriciydi. Ama dokunduğu anda, yine görüntüler gelmeye başladı. Bu sefer okyanus derinlikleri, eski gemiler, deniz savaşları. Ve bir kadın. Uzun siyah saçlı, mavi gözlü, elinde inciyle duran bir kadın. Sarah, iyi misin? Doktor Webb'in sesi onu gerçeğe geri getirdi. Sarah başını salladı. Evet, ben, sadece yorgunum. Ama gerçekte, bir şeyin yanlış olduğunu hissediyordu. İnci ona bir şeyler göstermeye çalışıyordu. Bir uyarı mı, yoksa bir davet mi? O gece, teknenin güvertesinde oturan Sarah, denizi izliyordu. Ay ışığı sulara vuruyor, gümüş bir yol çiziyordu. Her şey çok huzurluydu. Ama Sarah'ın içi huzurlu değildi. James yanına geldi. Uyuyamıyor musun? Düşünüyorum. İnci, tuhaf bir şey. Ateş yakutu gibi ama daha farklı. Phoenix tarikatının koruduğu hazineler, hepsi özel. Eski dönemlerde, bunların ilahi hediyeler olduğuna inanılırdı. Sen Phoenix tarikatı hakkında ne biliyorsun? James bir süre sessiz kaldı. Sonra derin bir nefes aldı. Aslında, ben de bir üyeyim. Sarah şok olmuş bir şekilde ona döndü. Ne? Beni dinle Sarah. Ben sana zarar vermek için burada değilim. Phoenix tarikatı seni İnci'yi bulmaya yardım etmem için gönderdi. Ama, herkes aynı fikirde değil. Ne demek istiyorsun? Tarikat bölünüyor. Bazıları hala hazinelerin gizli kalması gerektiğine inanıyor. Ama bazıları hazinelerin gücünü kullanmak gerektiğini düşünüyor. Onlara yenilikçiler diyoruz. Ve sen hangi taraftasın? Ben eski geleneklere inanıyorum. Hazineler çok tehlikeli. Ama yenilikçiler burada. Seni takip ediyorlar. Tam o sırada, teknede bir patlama sesi duyuldu. Sarah ve James hemen ayağa fırladılar. Aşağıdan, duman ve ateş yükseliyordu. Saldırı, diye bağırdı Linda. Teknenin kenarından, siyah kıyafetli dalgıçlar çıkmaya başladı. Ellerinde silahlar vardı. Doktor Webb koşarak geldi. İnci'yi alıyorlar. Sarah aşağı indi. Kamerasına koştu ama geç kalmıştı. Bir adam, sandığı tutmuş, kaçmaya hazırlanıyordu. Yüzünde maske vardı. Sarah adamın önüne atladı. Dur. Adam tereddüt etmedi. Sarah'a doğru bir tekme savurdu. Sarah kenara çekildi ve adamın kolunu yakaladı. İkisi boğuşmaya başladı. Ama adam güçlüydü. Sarah'ı iterek düşürdü ve sandıkla birlikte koştu. Güverteye çıktı ve denize atladı. Aşağıda, bir hızlı bot bekliyordu. Hayır, diye bağırdı Sarah ve peşinden denize atladı. Soğuk su onu şok etti ama Sarah yüzmeye devam etti. Botu yakalamaya çalışıyordu. Ama bot çok hızlıydı. Uzaklaşıyordu. James teknenin kenarından ona seslendi. Sarah, geri dön. Onları yakalayamazsın. Sarah çaresizce suya vurdu. Kayıp inci gitmişti. Ertesi gün, ekip Maldivler polisiyle görüşüyordu. Ama Sarah biliyordu ki polisler pek bir şey yapamazdı. İnci'yi çalanlar profesyonellerdi ve şimdiye kadar çoktan uzaklaşmışlardı. Phoenix tarikatının yenilikçileri, dedi James. Onlar yaptı bunu. Ama İnci'ye nereye götürdüklerini bilemeyiz. Sarah düşündü. İstanbul'daki macera sırasında öğrendiği bir şey vardı. Phoenix tarikatının bir merkezi vardı. Ama nerede olduğu sırdı. Ahmet Bey, dedi Sarah birden. O bilir. Tarikatın liderlerinden biri. Ama Ahmet Bey İstanbul'da. Oraya dönecek miyiz? Başka seçeneğimiz yok. 2 gün sonra, Sarah kendini yeniden İstanbul'da buldu. Bu sefer yalnız gelmemişti. James da beraberindeydi. Linda ve Doktor Webb, Maldivler'de teknelerini tamir etmeye çalışıyordu. Ahmet Bey'in dükkanına girdiklerinde, yaşlı adam onları görünce şaşırmamıştı. Detektif Morrison, yeniden görüşeceğimizi biliyordum. Ve James, seni görmek bir sürpriz. Ahmet Bey, dedi James saygıyla. Sizinle konuşmalıyız. Kayıp inci çalındı. Ahmet Bey'in yüzü sertleşti. Yenilikçiler. Öyle değil mi? Evet. Onları durdurmamız lazım. Ahmet Bey ayağa kalktı ve dükkanın kapısını kilitledi. Beni izleyin. Onları dükkanın arka tarafına götürdü. Orada, gizli bir kapı vardı. Kapıyı açtığında, uzun bir merdiven göründü. Bu, Phoenix tarikatının İstanbul merkezine gidiyor, dedi Ahmet Bey.
Normalde kimseyi buraya getirmem ama durum acil. Aşağı indiler. Merdivenler, eski bir tünel sistemine çıkıyordu. Duvarlar taştan yapılmıştı ve üzerlerinde antik semboller vardı. Bu tüneller Bizans döneminden kalma, diye açıkladı Ahmed Bey. Yüzyıllardır Phoenix tarikatı tarafından kullanılıyor. Uzun bir yürüyüşten sonra, büyük bir odaya vardılar. Oda, bir toplantı salonu gibiydi. Ortada uzun bir masa, etrafında sandalyeler. Duvarlarda, 4 hazineyi temsil eden semboller asılıydı. Ateş, su, rüzgar, toprak. Masanın etrafında, yaşlı insanlar oturuyordu. Hepsi tarikatın liderleri olmalıydı. Ahmet, dedi yaşlı bir kadın. Neden bir yabancıyı buraya getirdin? Çünkü o, kayıp inciyi buldu. Ve yenilikçiler onu çaldı. Artık gizliliğin zamanı geçti. Harekete geçmeliyiz. Liderler birbirlerine baktılar. Sonra aralarında Türkçe konuşmaya başladılar. Sarah hiçbir şey anlamıyordu ama James'in yüzündeki gergin ifadeden, tartışmanın ciddi olduğunu anlayabiliyordu. Sonunda, yaşlı kadın Sarah'a döndü. Detektif Morrison, Phoenix tarikatı 3000 yıldır var, biz 4 hazineyi korumak için oluşturulduk. Ama şimdi, kendi içimizde bir savaş var. Yenilikçiler, hazinelerin gücünü kullanarak dünyayı kontrol etmek istiyorlar. Ne yapabilirim, diye sordu Sarah. İnciyi geri almanız gerekiyor. Eğer yenilikçiler 4 hazineyi bir araya getirirse, sonuçları korkunç olabilir. Ama nerede olduğunu nasıl bileceğim? Yaşlı kadın, masanın üzerindeki bir kutuyu açtı. İçinden, küçük bir kristal çıkardı. Bu, bir iz bulucu. İnci ile bağlantılı. Size yakutun nerede olduğunu gösterecek. Sarah kristali aldı. Soğuktu ve hafifçe titriyordu. Kristale baktığında, içinde bulanık bir görüntü oluşmaya başladı. Bir yer, bir bina. Bu Ayasofya, dedi Sarah. İnci İstanbul'da, dedi Ahmed Bey. Ayasofya'nın altındaki eski sarnıçlarda. Yenilikçiler onu oraya götürmüş olmalı. Gece yarısı, Sarah ve James, Ayasofya'nın yanındaki yere batan sarnıcına girdiler. Turistler çoktan gitmişti ve bina kapalıydı. Ama James, tarikatın anahtarlarıyla kapıyı açtı. İçerisi karanlık ve sessizdi. Sarnıç, yüzlerce sütunla destekleniyordu. Suyun damla damla düşüş sesi yankılanıyordu. İnci burada olmalı, dedi Sarah, kristale bakarak. Ama nerede tam olarak? Sarnıcın en derin kısmı. Medusa başlarının olduğu yer. İkili dikkatle yürüdü. Sütunlar arasında gölgeler dans ediyordu. Sarah silahını çıkarmıştı, her an saldırıya hazırdı. Medusa başlarına vardıklarında, bir grup insan gördüler. Siyah pelerinler giymişlerdi ve bir tören yapıyorlardı. Ortada, bir kaide vardı. Ve kaidenin üzerinde, kayıp inci parlıyordu. Çok geç kaldık, diye fısıldadı James. Ritüeli başlatmışlar. Törendeki insanlardan biri, elini inciye koydu ve bir şeyler söylemeye başladı. Eski bir dilde, Sarah'ın anlamadığı kelimeler. Ama sonra, olan oldu. İnci parlıyordu ve etraftaki su çalkalanmaya başladı. Sarnıcın içi, mavi yeşil bir ışıkla doldu. Durdurmalıyız, dedi Sarah ve öne atıldı. Ama törendeki insanlar onu fark etmişti. Onlara doğru koştular. Sarah ve James, sütunlar arasında kaçmaya başladı. Kovalamaca, sarnıcın labirent gibi koridorlarında sürdü. Sarah nefes nefeseydi. Bir sütunun arkasına saklandı ve durdu. Peşindeki adamlar yaklaşıyordu. Tam o sırada, Ahmed Bey ve tarikatın diğer liderleri sarnıca girdi. İki grup karşı karşıya geldi. Yeter, diye bağırdı Ahmed Bey. Bu delilik. İnciyi bırakın. Yenilikçilerin lideri, maskesini çıkardı. Orta yaşlı bir kadındı, keskin özellikleri vardı. Ahmed, sen yaşlanmışsın. Hazinelerin gücünü göremiyorsun. Biz dünyayı değiştirebiliriz. Kaos ve savaşa son verebiliriz. Güçle değil, hazineler lanetli. Ateş Yakutu'nun ne yaptığını gördün. Her sahibini yıkıma sürükledi. Biz farklıyız. Biz hazineleri kontrol edebiliriz. Tam o sırada, inci patlama gibi bir ışık saçtı. Herkes gözlerini kapadı. Işık söndüğünde, inci kaybolmuştu. Ve Sarah'ın elindeydi. Nasıl oraya geldiğini bilmiyordu. Sadece, bir çağrı hissetmişti. İnci onu çağırmıştı. Sarah, dedi James dikkatle. İnciyi yavaşça bırak. Ama Sarah yapamıyordu. İnci ona bir şeyler gösteriyordu. Gelecek. Bir dünya, su altında kalmış şehirler, okyanus düzeyi yükselmiş, milyonlarca mülteci. Bir felaket.
İnci, bana bir şey gösteriyor, dedi Sarah. Gelecekte bir felaket olacak. Su her yeri kaplıyor. Yenilikçilerin lideri öne çıktı. Görüyor musun? İnci gerçeği gösteriyor. Ve biz bu felaketi önleyebiliriz. Ama sadece eğer gücü kullanırsak. Hayır, dedi Ahmet Bey. Hazineler gelecek gösterir ama değiştirmeyi garanti etmez. Sadece yozlaştırır. Sarah İnci'ye baktı. Gerçekten çok güzeldi. Ve gücü, inanılmazdı. Belki de yenilikçiler haklıydı. Belki bu gücü iyilik için kullanabilirlerdi. Ama sonra, ateş yakutunu hatırladı. Kendisini o taht üzerinde gördüğünü, güçlü ama korkunç olduğunu. Ve yakutun nasıl kırıldığını, her şeyin nasıl yıkıldığını. Hayır, dedi Sarah kararlıca. Ahmet Bey haklı. Bu güç insanları değiştirir. Ben de değiştim zaten. Ve İnci'ye tüm gücüyle yere vurdu. İnci kırılmadı ama parlaklığını kaybetti. Sönük, beyaz bir inci haline geldi. Gücü kaybolmuştu. Yenilikçilerin lideri çığlık attı. Ne yaptın? Ama iş bitmişti. İnci artık sıradan bir taştı. Ertesi gün, Sarah ve Profesör Chen yine aynı kafede oturuyorlardı. İki hazine, dedi Profesör Chen. İkisini de gördün ve ikisinden de vazgeçtin. Çünkü ikisi de insanları değiştiriyor. Ben FBI dedektifiyim. Suçluları yakalarım, adaleti sağlarım. Ama bir diktatör olmak istemiyorum. Akıllıca bir karar. Ama biliyorsun değil mi, hala iki hazine daha var, rüzgar kristali ve toprak taşı. Sarah kahvesini yudumlat. Biliyorum. Ve eğer gerekliyse, onları da bulacağım. Ama bu sefer, sadece onları korumak için. Kullanmak için değil. Profesör Chen gülümsedi. Sen her zaman en akıllı öğrencimdin, Sarah. Ve en cesur. Kemal Arslan, ofisinde oturmuş, haberleri izliyordu. Yere batan sarnıcındaki olay, medyada büyük yankı uyandırmıştı. Gizemli tören, başlıklarıyla haberler yapılıyordu. Ama Kemal gerçeği biliyordu. Kayıp inci bulunmuş ve yine kaybolmuştu. İki hazine gitmişti artık. Ama hala iki tane daha vardı. Telefonu çaldı. Ekrandaki isim, bilinmeyen. Alo, Bay Arslan, size bir teklif sunmak istiyorum. Rüzgar kristalinin yerini biliyorum. İlginizi çeker mi? Kemal gülümsedi. Çok ilgimi çeker. Buluşalım. Ahmet Bey, Grand Bazar'daki dükkanını kapatırken, genç Ayşe geldi. Ahmet amca, duydum. İnci kurtarıldı. Evet, Detektif Morrison doğru olanı yaptı. Ama henüz bitmedi. Yenilikçiler pes etmeyecek. Diğer iki hazineyi bulmaya çalışacaklar. Ne yapacağız? Hazırlanacağız. Ve gerekirse, Sarah Morrison'la tekrar işbirliği yapacağız. O, sıradan bir dedektif değil. O, hazinelerin gerçek koruyucusu. 6 ay sonra, Sarah Himalayaların eteklerinde, Tibet'te bir manastırdaydı. Soğuk rüzgar yüzünü kamçılıyordu ama o umursamıyordu. Rüzgar kristalinin ipuçları onu buraya getirmişti. Manastırın başrahibi, yaşlı bir adam, ona çay ikram etti. Detektif Morrison, sizi bekliyorduk, dedi sakin bir sesle. Beni nasıl bekliyordunuz? Rüzgar kristali bize söyledi. O, rüzgarların sesini dinler. Ve rüzgarlar sizin gelişinizi fısıldadı. Sarah şaşırmıştı. Kristal nerede? Burada. Ama onu almak kolay değil. Kristali sadece, kalbi saf olan biri alabilir. Ve siz, Detektif Morrison, kalbiniz saf mı? Sarah düşündü. İki hazineyi görmüştü. İkisi de ona büyük bir güç vaat etmişti. Ama ikisinden de vazgeçmişti. Kalbi saf mıydı? Bilmiyordu. Bilmiyorum, dedi dürüstçe. Ama bildiğim bir şey var. Bu hazineler, kötü insanların eline geçmemeli. Başrahip gülümsedi. Dürüst bir cevap. Beni izleyin. Onu manastırın en üst katına götürdü. Orada, açık bir terasta, bir kaide duruyordu. Ve kaidenin üzerinde, parlayan bir kristal. Rüzgar kristali. Berrak, şeffaf, ama içinde rüzgar gibi bir hareket vardı. Sanki içinde fırtınalar esiyor gibiydi. Dokunabilirsiniz, dedi başrahip. Sarah elini uzattı. Kristale dokunduğunda, hissetti. Rüzgar. Dünyanın her yerinden gelen rüzgarlar. Okyanus üzerindeki fırtınalar, dağlardaki hafif esintiler, çöllerdeki kum fırtınaları. Hepsini hissediyordu. Ve bir ses duydu. Kristal onunla konuşuyordu. Sarah Morrison, sen iki hazineyi reddetti. Neden? Çünkü güç insanları değiştirir. Ve ben değişmek istemiyorum. Ama dünyayı değiştirebilirsin. Fırtınaları kontrol edebilirsin. Felaketleri önleyebilirsin. Hayır, bu benim görevim değil.
Ben sadece bir dedektifim. Sen, fazlasısın Sarah. Sen, koruyucusun. Kristal parladı ve Sarah'ın eline bir kumaş düştü. İçinde, kristal vardı. Ama şimdi, gücü sönmüştü. Kristal, seni kabul etti, dedi başrahip. Şimdi sen onun koruyucususun. Sarah, Tibet'ten dönerken, Profesör Chen'den bir mesaj aldı. Sarah, acil. Toprak taşı bulundu. Petra'da. Ama yenilikçiler de orada. Hemen gelmelisin. Petra. Ürdün'deki eski şehir. Taştan oyulmuş muazzam bir yer. Sarah bileti aldı ve hemen Ürdün'e uçtu. Oraya vardığında, James ve Ahmet Bey onu bekliyordu. Durum kötü, dedi James. Yenilikçiler, hazine binasında bir kazı başlattılar. Toprak taşının orada olduğunu düşünüyorlar. Kaç kişiler? En az 20. Ve silahlılar. Biz kaç kişiyiz? 8. Phoenix tarikatının en iyi savaşçıları. Sarah başını salladı. Yeterli değil. Ama başka seçeneğimiz yok. Gece, Petra ıssızdı. Ay ışığı, kırmızı taş yapılara vuruyor, onları sanki kandan yapılmış gibi gösteriyordu. Sarah ve ekibi, sessizce hazine binasına yaklaştı. Yenilikçiler, binanın önünde kamp kurmuşlardı. Büyük ışıklar vardı ve kazıyı sürdürüyorlardı. Birini esir alıp bilgi almalıyız, dedi Sarah. James başını salladı. İki tarikat savaşçısıyla birlikte, kampın kenarına yaklaştı. Bir nöbetçiyi sessizce etkisiz hale getirdiler ve geri döndüler. Adam, ağzı bağlı bir halde Sarah'ın önüne getirildi. Sana basit bir soru soracağım, dedi Sarah. Toprak taşını buldunuz mu? Adam başını iki yana salladı. Ne kadar süre daha kazacaksınız? Adam omuz silkti. Konuşamıyordu ama jestlerle anlatmaya çalışıyordu. Sarah ağzındaki bağı çözdü. Konuş. Yarın sabaha kadar. Liderimiz öyle söyledi. Taş orada olmalı. Lideriniz kim? Bilmiyorum. Maskesini hiç çıkarmadı. Sarah düşündü. Yarın sabaha kadar zamanları vardı. Ama ne yapacaklardı? 20 kişiye karşı 8 kişiyle nasıl savaşacaklardı? Tam o sırada, arkalarından bir ses duyuldu. Belki de savaşmanıza gerek yoktur. Döndüler ve Kemal Arslan'ı gördüler. Arkasında, kendi adamları vardı. En az 15 kişi. Kemal, dedi Ahmet Bey şaşkınlıkla. Burada ne işin var? Ben de toprak taşını istiyorum. Ama yenilikçilerden nefret ediyorum. Onlar, benim gibi koleksiyonerleri tehdit ediyorlar. Bu yüzden, sizinle bir ittifak öneriyorum. Sarah ve Ahmet Bey bakıştılar. Neden sana güvenelim, diye sordu Sarah. Çünkü ben dürüstüm. Size İstanbul'da zarar vermedim, sadece bilgi istedim. Ve şimdi, ortak düşmanımız var. Ahmet Bey düşündü. Sonra başını salladı. Tamam, ama sadece bu sefer. Sabaha karşı, Birleşik Güçler yenilikçilere saldırdı. Ani bir baskındı ve yenilikçiler hazırlıksız yakalandı. Sarah, doğrudan kazı alanına koştu. Orada, büyük bir çukur kazılmıştı. Ve çukurun dibinde, parlayan bir taş vardı. Toprak taşı. Kahverengi, ağır, ama içinde altın tonlarında bir parıltı vardı. Sarah çukura atladı ve taşı aldı. Ama tam o sırada, yenilikçilerin lideri çıka geldi. Maskesini çıkardı ve Sarah şok oldu. Linda, Maldivler'deki dalgıç arkadaşı. Linda, sen bir yenilikçisin? Evet Sarah, başından beri, ben seni kullandım. Kayıp inciyi bulmak için. Ama sen onu mahvettin. Çünkü o tehlikeliydi. Hayır, çünkü sen korkaksın. Dünyayı değiştirme gücüne sahipken, vazgeçtin. Linda, Sarah'a saldırdı. İkisi boğuşmaya başladı. Toprak taşı, yere düştü. Kavga şiddetliydi. Linda, eğitimli bir savaşçıydı. Ama Sarah da. İkisi de yorulmuştu, yaralanmıştı. Sonunda, Sarah bir avantaj buldu. Linda'yı yere devirdi ve üzerine çöktü. Bitti Linda, vazgeç. Ama Linda gülümsedi. Bitmedi. Asla bitmeyecek. Ve cebinden bir düğmeye bastı. Kazı alanın etrafında, patlayıcılar tetiklendi. Herkes kaçsın, diye bağırdı James. Patlamalar başladı. Taş yapı sarsıldı. Sarah, toprak taşını alıp koştu. Linda da peşinden geliyordu. Hazine binasının girişine ulaştıklarında, son bir patlama oldu. Tavan çökmeye başladı. Sarah dışarı çıktı ama Linda hala içerideydi. Linda, hadi çık. Ama Linda başını iki yana salladı. Eğer taşları alamazsam, hayat zaten anlamsız. Ve tavan üzerine çöktü. Bir hafta sonra, Sarah, 4 hazineyle baş başaydı. Ateş yakutu, gücü sönmüş. Kayıp inci, gücü sönmüş.
Rüzgar kristali, gücü sönmüş. Toprak taşı, hala parlak. Phoenix tarikatının liderleri etrafında toplanmıştı. Ne yapacağız, diye sordu Ahmet Bey. 4 hazine bir arada. Efsanelere göre, eğer 4'ü bir araya getirilirse, sonsuz güç ortaya çıkar. Sarah, toprak taşına baktı. Tek parlayan hazineydi. Diğerleri sönmüştü çünkü Sarah onları reddetmişti. Bir şey denemem lazım, dedi Sarah. Toprak taşını eline aldı. Yine görüntüler geldi. Bu sefer dünya. Bütün dünya. Ormanlar, dağlar, ovalar. Toprak her yerdeydi. Ve bir ses. Sarah Morrison. Sen, 4 hazineyi bir araya getiren ilk insansın. Şimdi, bir seçim yapmalısın. Ne seçimi? Ya 4'ünü birleştireceksin ve sonsuz güce sahip olacaksın. Ya da 4'ünü sonsuza kadar yok edeceksin. Yok etmek mi? Nasıl? 4'ünü bir araya getir. Ve gücü reddet. O zaman, sonsuza kadar yok olacaklar. Sarah duraksadı. Sonsuz güç. Kim istemezdi ki? Ama sonra, ateş yakutunu hatırladı. Kendisini tahtında, diktatör olarak görmüştü. Ve felaketi. Ben gücü reddediyorum. Emin misin? Bu, son şansın. Eminim. Sarah, 4 hazineyi bir araya getirdi. Ateş, su, rüzgar, toprak. 4'ü birbirine değdi. Bir ışık patlaması oldu. Çok parlak, herkesi kör eden bir ışık. Ve sonra, sessizlik. Işık söndüğünde, hazineler kaybolmuştu. Tamamen, hiçbir iz kalmamıştı. Gittiler, dedi Ahmet Bey hayretle. Sonsuza kadar. Sarah yorgundu. Ama rahatlamıştı. Artık kimse onların gücünü kötüye kullanamaz. Bir yıl sonra, Sarah, kendi ofisinde oturuyordu. FBI geri dönmüştü. Sıradan davaları çözüyordu. Sıradan suçlular. Sıradan hayat. Ama bazen, rüyalarında hala hazineleri görüyordu. Onların ışığını, seslerini. Ve bazen, pişmanlık hissediyordu. Ya da mı, gücü kabul etseydi. Ama sonra, kendin toplanıyordu. Hayır, doğru olanı yapmıştı. Ve dünya daha güvenli bir yerdi. Telefonu çaldı. Profesör Chen'di. Sarah, nasılsın? İyi, profesör. Siz? Ben de iyiyim. Dinle, sana bir şey göstermek istiyorum. Mısır'da yeni bir keşif yapıldı. İnanılmaz bir hazine. İlgilenir misin? Sarah gülümsedi. Profesör, bence biraz tatile ihtiyacım var. Anlıyorum. Ama Sarah, bu gerçekten özel. Ve, Phoenix sembolü var. Sarah'ın gülümsemesi dondu. Ne dediniz? Phoenix. Yine başlıyor Sarah. Sarah pencereden dışarı baktı. Güneş batıyordu. Yeni bir macera mı? Yine mi? Profesör, dedi Sarah derin bir nefes alarak. Bana detayları gönderin. Bakalım. Ve böylece, yeni bir serüven başlıyordu. Son.